Hoş geldin. Merhaba. Açıkçası hayatımda birçok konuda hasıl ederek yaratıcılığımı oradan beslendiğimi düşünüyorum. Ve kesinlikle zaten pandemi süreci de hepimiz için bence herkesin özüne dönmesine yardımcı olan bir süreçti. Ve ben de müzikal olarak da gitgide özüme döndüğüm için aradığım bütün kafa karışıklıklarını pandemide kendi içimde buldum. Ve insanların bence pandemide de en çok hatırlaması gereken şeyi konformizm olmayı ve işte kendilerini ilk step'te düşünürken özlerinde neyi istediklerini hatırlamaları bence önemli olan. Ben de buna dikkat ederek hani müzikal journey'imde de böyle şeylere önem verdim ve müzikal bakış açımı da pandemi bu şekilde etkiledi. İstanbul'da underground scene gerçekten bence elinden geleni yapıyor. Ama bu elinden gelenin fazlası olabilmesi için kesinlikle bir team, hani takım işi gerekiyor. Ve hani böyle insanların bence daha çok birbirlerini supportlaması, kesinlikle sizin gibi. Bir sürü oluşumda herkesin birbirlerini yargılamadan ve içine güzel tohumlar bırakarak bir yere getirebilmesi adına herkesin kolektif olarak bir şeyleri yükseltmesi gerekiyor. Ki benim bildiğim başarılı olmuş insanların birçoğu da bu ön yargıları kırmış ve hep birlikte bir şeyleri getirebilmiş insanlar. Bence daha fazla üretim gerekiyor. Yani herkesin evde... Çünkü benim tanıdığım bir sürü arkadaşım var. Hani gerçekten çok zeki, çok yetenekli insanlar. Ama bazılarının motivasyonu düşük, bazılarının olanakları yok gerçekten, imkanları yok. Ya da böyle yeterli support'u alamıyorlar falan. Ve o yüzden böyle o motivasyon düşüklüğüyle birlikte üretimleri etkileniyor insanların. Ama herkesin elindeki imkanları ortaya koyarak bir havuz yaratılıp oradan bir şeyler doğurulsa, hani bence genel olarak İstanbul'daki scene'in böyle bir şeye ihtiyacı var. Underground scene'den bahsediyorum. Hani bunun bu şekilde böyle bir support'a ihtiyacı var. Birbirimize destek olduğumuz sürece çok daha iyi şeyler olacaktır. Kesinlikle ben hayatta ne karar alırsam alayım, ne yaparsam yapayım, hep böyle güvendiğim ve gerçekten koşulsuz teslimiyette bulunduğum ve gerçeklik olarak hani arkasında bir sürü şeyin dolu olduğuna inandığım ve bizle connected olan o bağlantıyı hep yakalayabileceğimiz tek bir yer var. Orası da doğa diye düşünüyorum hep. Yani bir şey üretirken ya da bir mesaj arıyorsak kesinlikle hani bir ilham gerekiyorsa bilim adına, başka bir şey adına aklınıza ne geliyorsa, eğer doğada buna benzeyen ve ufak da olsa orada mesajlar varsa bütün hikayemi oradan esinlenerek hayatımda bana ne demek istediğini doğanın ve şu an günümde yaşadığım, bu anımda yaşadığım hayat mücadelemdeki olayımın doğadaki yansımasını hep görüp ona göre hislerimin ve şarkılarımın birçoğunu isimlerini doğadan alıyorum. Ve bunun felsefesi de tamamen buraya dayanıyor. Yani eğer bir şey yapıyorsam ilk önce doğada bir örneği var mı ona bakıyorum ve onun anlamı neyse benim için onu değerlendirip hani müzik de o şekilde evriliyor zaten. Aslında öyle spesifik ve böyle özellikle bağımlı olduğum ve asla vazgeçemeyeceğim bir ekipmanım yok. Zaten MC909'ı da hani parçalamamın ve o albümün videosuna çektiğim mesaj da tam olarak buydu. Çünkü bence insanın yaratıcılığı herhangi bir fabrikadan çıkan bir machine, yani o makineye bağlı değil ve gerçekten sadece tek bir mikrofonla inanılmaz işler yapan üreticiler var. Ve oradaki benim hani tek bir ruh eşim, hani enstrüman olarak düşündüğünde kesinlikle yok. Böyle o an canım neyle yapmak istiyorsa onunla yapıyorum. Ve genelde de ekipmanlarım çok fazla gidip böyle hani satın aldığım şeyler olmuyor. Çok garip bir hikaye bu. Çünkü hani bir şeyi çok arzuluyorum, çok istiyorum almak istediğim herhangi bir ekipmanı. Ve bu bir şekilde hayat gerçekten hani o connection'ları sağlayıp benim karşıma çıkarıyor. Bazen parayla tabii ki satın alıyorum. O para aracını kullanıyorum o noktada ama bazen de başka deal'lara gidiyorum insanlarla. Atıyorum ben de hiç kullanmadığım bir ekipmanı bir arkadaşıma veriyorum. O da bana sadece bu albüm için kullanmam adına başka bir ekipman veriyor falan. Öyle bir hani orada bir circle var ve hani benim bakış açım hani kendi setup'ıma karşı o an elimde ne varsa o potansiyeli zorlayarak hani ne çıkarabilirsem ona odaklanıyorum. Hani özellikle çok böyle stabil bir setup'ım yok ki şuna inanıyorum. Son olarak şunu ekleyeyim. Her bir sonuçta makinenin de insana bence öğrettiği bir skill, bir öğreti var. Ve o öğretiden insan bir şey çıkarabiliyor. Yani yeni bir ekipman alıyorum. Onun bana öğrettiği ve onu öğrenmeye çalıştığım süre zarfında bir yaratıcılık durumu gerçekleşiyor. Ve o yaratıcılıkta da hani her yeni ekipmanda başka bir hikaye oluşuyor.
Luke Vibert gecesinin ikisinde de kesinlikle hani ondan öğrendiğim şey, o hep bize hani inanılmaz iyi ekipmanları var ve böyle işte analog çalıştığı çok fazla albüm var ama hep bize only computer mesajını verdi. Yani gerçekten tek bir bilgisayarla neler yapabileceğini ve onun traktör kullanma skill'leri var. Böyle çok short keys'lerle falan çalıyor böyle. Hani inanılmaz o konuda kendini geliştirmiş bir insan ve çok rahat olup sadece o anda o insana ne vereceğini çok iyi bilen bir müzisyen kendisi. O yüzden böyle traktörle harikalar yaratmıştı ve o gece en çok böyle etkilendiğim şey o olmuştu. Hani böyle ben şimdi böyle 15 tane ekipman kuruyorum falan ve hani benim journey'm evet onlarla başka ama adam gerçekten sadece tek bir laptopla bile inanılmaz işler başarıyor ve muhabbet ettik. Hani gittik böyle börek falan yedik sonrasında birlikte. Çok eğlenceliydi. Ve böyle o sırada muhabbet sırasında da kesinlikle o adamın yani benim için çok kıymetli, hiçbir şekilde hiçbir müziğe karşı bir ön yargısı yok. Yani bir sürü projesi var. Hani belki biliyorsunuzdur, Wagon Christ Plug, hani bir sürü projesi, Carrier'de, hani disco da yapıyor. En iyi aman beatsleri falan da üreten bir adam. O yüzden o konuda idolüm yani. Adam hani müziğe karşı herhangi bir sınırı yok. Ve iyi müzikse iyi müziktir olayını ondan öğrendim. Bir de hip hopçı, o yüzden çok seviyorum onu. Londra'da Aphex Twin'i izlemeye gitmiştim. Field Day diye bir festivalde. Ve orada amacım tamamen hani Richard'la tanışmaktı. Hani evet gittim izledim falan, inanılmazdı ama onu kafaya koymuştum, Richard'la tanışmayı. Ve gittim tanıştım onunla. Yani kulise gizlice girdim. Şunu bilin ki hani böyle o an kafama koymuştum onu ve yanımda da USB getirmiştim. Çünkü Richard'a vermek istediğim USB'nin içinde Sid Down Dance'in bütün geçmişi, Luke Vibert ve işte Alexi Perala, işte CFX gecelerinden fotoğraflar, böyle hani ona sunabileceğim Sid Down Dance ve bizim hayat duruşumuzla ilgili her şeyi o USB'nin içine koymuştum. Ve hani ona gidip verecektim. Oraya gitmeyi başardım ama çok garip ki cebimden USB çıkarmaya yeltendiğimde orada USB'nin olmadığını ve onun kaybolduğunu fark ettim. Yani düşürmüştüm USB'yi. Ve sonra işte böyle tanıştık, sana USB verecektim ama işte düşmüş. O yüzden sana işte bir tane de böyle benim efsane böyle bir şeyim var. Benim için çok kıymetli olan. Onun label'ı Reflex Records'tan bir compilation var, çok eski. Brain Dance compilation'ı. Ve ben oradaki birçok artiste işte Scar Pusher'dan tutun işte Luke Vibert'a, hani o sevdiğim sanatçıların hepsine böyle küçük imzalar attırıp küçük mesajlar bıraktırmıştım. Onu da yanımda götürmüştüm festivale. Afex'e de imzalatabilmek için ve USB verebilmek için. USB veremedim ama hani plağa imzalattım. Bir yandan da işte küçük bir kağıda işte Sid Down Dance'in hani linklerini falan filan bırakmıştım. O hareketi yaptım. Hani ve tek USB'yi vermek istediğim adam o dönem kesinlikle oydu ve onu başardım. Yani yapmaya çalıştığınız şeyi çok kesinlikle destekliyorum. Çünkü şöyle, ben hani underground scene'i mainstream'e taşıyıp ve insanın özünden vazgeçmeyerek bunu yaparak maddi manevi bir hayattan geri dönüşü alabileceğine inanan ve underground scene'i hep bir çıt daha yukarıya taşıyıp o tepedeki ve güçlü mainstream tayfanın gerçekten hani bize olan bakış açısını, biz hani underground scene'e böyle bir hani profesyonel olmayan, amatör ya da böyle işte işinin gerçekten sadece deneysel bulup böyle hani ona saygı göstermeyen bir mainstream bir tayfa var ve bu riske giremedikleri için hani bize kendilerini genellikle underground scene'deki insanlara yer vermiyorlar. Hani ne Meg'lerde işte ne de sahnelerde. Hani yani verilse bile çok hani böyle kısa zamanlı ve işte çok bir iki kere olabilecek şeyler oluyor. Çünkü bu bir risk taşıyor hani normal toplumdaki dinleyici adına. Yani öyle görülüyor daha doğrusu ki ben bunun böyle olmadığına inanıyorum. Çünkü sizin yaptığınız gibi bunu en profesyonel, en kaliteli ve o sunum şeklini insanların da idrak edebileceği şekilde yapıp ama içindeki içeriği, o deneyselliği, o ruhsal yaşanmışlığı, o kültürü yani o sokaktan gelen şeyi, underground'ı hiçbir şekilde özünü bozmadan ama mainstream'deki dille ve işte o mainstream ağındaki Matrix'e dahil olarak profesyonel bir şekilde yapmak çok kıymetli ve benim de yapmaya çalıştığım ve insanlara yapmasını, benim tayfamda yapmasını istediğim insanlara genelde hatırlattığım şey bu oluyor. Bu yüzden yaptığınız şey bence tam olarak buna benziyor ve bu yüzden çok destekçinizim. Bugünkü sette
Aslında şöyle, çok seri bir şekilde 4-5 gün içinde içimden gelen, daha önce yayınlamadığım trackleri kaydettim. Ve full daha önce hani hiç çalmadığım bir yerde, hatta bir kere böyle bir jam atıp falan hani üzerinde çok durmadığım ama kesinlikle her bir saniyesini çok sevdiğim o trackleri çalacağım. Ortalama 5 track, 6 track falan var galiba. Ben de ilk defa çalacağım. O konuda bayağı heyecanlıyım. Güzel olacak. Öyle hissediyorum.